Londra'dan herkese selamlar, ben Çiğdem Adan. Bundan aylar önce bir ev videosuna başlamıştım. Evimiz videosu part 1 diye, 1. bölüm diye. Fakat bir türlü devam etmek mümkün olmadı. Şimdi bu videoda evimize başlıyoruz ve niçin bu kadar gecikmeler oldu? Uygulanması gereken, eğer evinizde yeni satın aldığınız bir evde tadilat yapmak istiyorsanız uymanız gereken prosedürler nedir? Takip etmeniz gereken prosedürler nedir? Kimlerle çalışmanız gerekiyor? Onları anlatacağım. Hem de evde yapacağımız değişikliklerden bahsedeceğim. Bakalım bizi bu kadar heyecanlandıran Dream House diye isimlendirdiğimiz evimizin neticesi ne olacak? 8 ay sürecek olan bu projede hep birlikte olacağız sonuna kadar. Biz geçen sene 2019 Kasım ayında bu evi beğenmiştik ve satın almak için başladık. Onun hikayesini bundan önceki videomda anlattım ve 2020 Temmuz'unda da aldık. Tadilat yapmak için belediyeye müracaat etmek gerekiyordu ve belediyeye müracaat ettiğimiz müracaatımızın neticesi Aralık ayında geldi ve Aralık ayına kadar olan takip etmemiz gereken prosedürleri sizlere hep anlatmıştım. Şimdi izin geldikten sonra neler yaptık onları anlatacağım. Evet, belediyeden izin geldikten sonra yaptığımız ilk iş bir structural engineer dedikleri mühendisle çalışmak oldu, inşaat mühendisiyle. Çünkü inşaat mühendisi yapılması gereken tadilatlara göre binanın yapısını korumak için nerelere demir atılması gerekiyor, ne kadar ağırlıkta ölçüsü falan, bunların planını vermek zorunda. Bu plan elinizde olmadan maalesef inşaata başlayamıyorsunuz. Şimdi biz hem bunu anlatacağım hem de bir yandan da nerelerde ne değişiklikler yapacağımızı söyleyeceğim. Bu bölüm extension bölümü, yani eve sonradan ilave edilmiş bir bölüm ve bunu burada oturan insanlar birazcık DIY tarzında yapmışlar. Yani kendileri yapmışlar demiştim. Onun için küçük yapmışlar. Küçük ve çok iğreti yapılmış. Onun için bu bölümü yıkmak istiyoruz biz ve 6 metre çıkmak için, yani şu evin ana duvarından, bu ana duvardan 6 metre bahçeye doğru genişletmek için izin istedik ve bu kabul oldu. Çünkü her iki evle de bağlantısı olmayan bir ev olduğu için bu izin talebimiz kabul gördü. Şimdi biz burayı tamamen yıkacağız ve buralara boydan şöyle boydan tavana kadar olan extension, tavana kadar olan camlar koyacağız. Katlanabilir cam koyacağız. Mutfak ise, mutfağı göstereyim şimdi. Mutfak gördüğünüz gibi fena bir ölçüde değil ama buzdolabı koyacak yer yok. İşte fırın falan burada. Buzdolabı koyacak yer yok. Buzdolabı şu anda şuradaki dolabın arkasında duruyor. Şöyle, şu bölümde. Ama yüksekliği de az o duvarın. İşte bu bölümü yıkıp burayı tamamen şeye dahil etmek istiyoruz, mutfağa dahil etmek istiyoruz. Ve extension yapıldığı zaman, yani şu taraf genişletildiği zaman bu duvardan da ta o bahçe şeyine kadar, yani bununla aynı hizada 6 metrekare kadar, 6 metre kadar uzatmak istiyoruz. Evet, 6 metre kadar orası da uzayacak. Onu da yapmak istiyoruz. Hemen dışarıdan da size görüntüsünü göstereyim. Çünkü komple olacak o bölüm. Bu arada bu bölüm de ana bölümle beraber birleşerek öne doğru gelecek ve içeride yan tarafta hemen şu arkada gördüğünüz sonradan ilave edilmiş koridor kısmı da yine binaya eklenecek. Böylece mutfak kısmı da daha genişleyecek ve oraya da bir işte çamaşır odası, alt katta bir tuvalet ve technical room dediğimiz işte elektriğin, suyun falan her şeyin ilave edildiği bir oda olacak. Bütün bu değişiklikleri yapabilmek için tabii ki yıkılan duvar, içeride yıkılan duvarlara metal bimler atılması gerekiyor, kolonlar atılması
yapılması gerekiyor. Onların hesaplamalarını inşaat mühendisine yaptırdık. İnşaat mühendisi bunları yaptıktan sonra aslında aynı aşamada böyle hesaplama gerektirmeyen, yıkım gerektirmeyen birinci katta bir yandan da bir iç mimar ile çalışmaya başladık. Çünkü bu da işte seçeceğiniz iç dekorasyonda kullanacağınız malzemelere göre duvarlarda oynama yapılacak mı, yapılmayacak mı, işte kapılar nasıl olacak falan gibi o tür değişiklikleri ortaya çıkardığı için aynı zamanda bir iç mimarla da çalışmaya başladık. Benim bir şanslı tarafım işimden dolayı bir de bizim ofisimizde çalışan bir tane mimar arkadaşımız var. O mimar arkadaşla da structural yani yapısal değişikliklerde veya yapmak istediğimiz yapısal değişiklikler için ne tarz çözümler üretebiliriz gibi çalışmalar yaptık ve şu anda gördüğünüz bu evin şu anki yapısından bayağı da farklı bir şey ortaya çıkardık. Bu videolarda aşama aşama size bakalım hayal ettiğimize ne kadar ulaşabiliyoruzu göstereceğim. Bu anlattıklarıma esnaden kolon çalışması gerektiren duvarlar bu duvarlar. Çünkü burası çatı buraya gelecek yeni bölgeye. Bu duvarda kolon çalışması olacak ve mutfak kısmı bayağı bir açılacağı için mutfak kısmında özellikle şu bölüm buzdolabını koydukları şu anda bölüm açılacağı için şu işte hani çamaşır odası olacak falan dediğim koridor orası için o bölümler için yukarıdan şeyler atılması gerekiyor. Metaller atılması gerekiyor. Onun dışında diğer yapacağımız değişiklikler evet şurada bir elektrik odası var. Bu elektrik odası da açılacak. Bir merdiven altı boşaltılacak. Aynı şekilde şu anda mevcut burada bir tane vestiyer deniyor değil mi? Paltoları falan koydukları böyle bir yer var. Bir de alt kattaki tuvalet var. Bu iki bölümde yine yıkılacak ve geriye doğru genişleyecek. Ön tarafa geldiğimiz zaman ön tarafta kapıdan girdikten sonra içeride bir başka kapı var. Evet bu kapı da yıkılacak. Bu kapı yıkılınca çünkü bu ana kolonlarla bağlanmış. Bu kapı yıkıldığı anda oraya da bir taşıyıcı bim konacak ve şu giriş kapısı da dışarıdan gördüğümüz bu giriş kapısı da ana kapı olacak. Bu kısımda şu anda boş olan böyle boş olan kısımda cloakroom dediğimiz vestiyer olacak. Buraya paltoları falan koyacağız. Bu kısımda işte o technical room olarak evin içine dahil olacak. Şimdi odalara gelelim. Kapıdan girer girmez hemen sağdaki oda. Bu oda. Evet. Böyle bir oda. Burası benim çalışma odam olacak. Şömineyi tutacağım burada ama bu şöminenin bacası bağlı değil. Onun için tutacağım fakat elektrikli veya gazlı artık Builder neye karar verirse öyle bir şömine olarak kullanacağız bunu. Şöminenin evde güzel bir feature olduğunu, güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Onun için buradaki şömineyi tutacağız ve burası benim çalışma odam olacak. Çok heyecanlıyım. Çünkü güzel bir mekan, yani büyük bir oda. Çok heyecanlıyım. Burası bu ilk girdiğimiz oda bir oturma odası, işte daha dinlenme odası falan gibi bir mekan olacak. Bu ilave edilen şurası da bu extension alanı da 6 metre uzunluğunda olduktan sonra yaşama alanımız olacak. Mutfakta o bulunduğu yerden alanı bu yeni yapılacak olan extension alanına ilave edilecek şu alana. Bu mutfağın şu anda bulunduğu yerde yemek masasının olduğu bölüm olacak. Alt kattaki değişiklikler böyle bayağı temel değişiklikler var aslında. Ama şu ankiyle hayal edemeyeceğiniz gibi şeyler çizdi. Tabii ne kadar olacağını bilmiyorum. Bütün konuştuğum herkes bana şey dedi. Sen istediğini, arzu ettiğini anlat, hayal et, çizilsin, yapabildiğin kadarını yaparsın dediler. Bunun nedenini söylemek istiyorum size. Şimdi bu bölgede bir ev fiyatları var. Çünkü benim arzu ettiğim şeyler, ben bu işin içinde olduğum için arzu ettiğim, yapmak istediğim şeyler de hep işin en iyileri. Yani çünkü senelerdir hep bu işlerle meşgulüm. Dolayısıyla neyin hani yapılması gerektiğini falan biliyorum herhalde, öyle söyleyeyim. Şimdi harcanacak paraya bir tane rahat bir tane daha ev alınabilir. Onun için şeye bakmak lazım. Evin bedeline
Ne kadar para yani bu evi tadilat yaparken ne kadar daha para harcanacak ve o para harcandıktan sonra evin değeri ne kadar artacak ona bakmak lazım. Benim istediğim şeyler için bana verdikleri rakamlar yaklaşık 5 builder'la görüştük. Yani 5 inşaatçı ile görüştük. Bana verdikleri rakamlar 300.000 pound gibi rakamlar. 300.000 pound'a siz rahat 3 odalı bir ev alabilirsiniz. Birazcık M25'ın hani dışında 3 odalı bir ev. Ama şehre doğru 2 odalı bir ev rahat alabilirsiniz. Bayağı yüksek bir fiyat. Buradaki evin üstüne 300.000 pound koyduğunuz zaman da satarken size o fiyatın üstünde bir gelir sağlamayacak. Dolayısıyla çok mantıksız bir rakam. Hani onun için hayal ettiğini ona göre çizim yaptır ama ne kadarına yapacağına, maliyetlerine göre karar verdiler. Çok doğru ve aynı şeyi ben de sizler için tavsiye ederim. Biz tabii o paralara anlaşmadık. Yani 5 tane inşaatçıyla konuştuk. Bayağı uzun bir süredir 2-3 kere her biriyle görüştük. Detaylı rakamlar aldık, araştırmalar yaptık. Yeri underfloor heating yani alttan ısıtma yapılacak tüneve. Şimdi isterseniz üst kata da çıkalım. Evet, gördüğünüz bu oda çatıya yapılmış, sonradan ilave edilmiş, çatıya yapılmış bir oda. Birazcık burası da yine iyi kullanılmamış, buradaki alan da iyi kullanılmamış. Çünkü bu binanın çok daha büyük bir çatı katına izni olabilirdi. Fakat iyi kullanılmamış. Bununla ilgili de fiyat aldık ama şimdilik buraya dokunmayacağız. Burası eşimin odası olacak. Eşimin çalışma odası, oyun odası olacak. Burada da eğer yaptırmış olsaydık, hani tekrar yıkıp da daha büyük bir yer yaptırmış olsaydık yine 50.000 pound falan gibi bir rakamlara çıkacaktı. Dedik ki hiç gerek yok çünkü aşağıda yeterli bize yetecek oturma alanımız var, yaşama alanımız var. Burasını sadece oyun odası yani gaming, işte bilgisayar oyunları, TV odası falan gibi. Burası da eşimin özel çalışma alanı olacak, zaman geçirme alanı olacak. Böylece birimiz en üst katta, birimiz en alt katta. Diyoruz ki artık bir şey alırız böyle birbirimizle konuşmak için. Walkie talkie falan öyle bir şeyler alırız diyoruz evin içinde. Hatta bir de asansör yapalım aşağıdan yukarıya servis için dedik. Neyse şimdilik bu oda böyle bir oda. Ama buraya da gördüğünüz gibi bu şeyler falan, buralar falan birazcık değişecek. Ve aynı şekilde yere underfloor heating yapılacak. Burası için de underfloor heating yapılacak. Merdivenlerle ilgili birkaç yerden fiyat aldık. Merdivenleri değiştirmek istiyordum çünkü. Merdivenin hemen şimdi göstereceğim. Yanında merdivene dahil edilecek bir boşluk var. Fakat aşağıdan yukarıya aynı olsun diye orayı kapatmışlar. Bomboş bir alan böyle boks şeklinde duruyor. Onu merdivenlere dahil edelim dedik. İşte birazcık daha birazcık daha böyle welcoming, daha güzel gözüken bir şey olsun, stil olsun falan filan dedik. Birkaç yerden fiyat aldık. Onlar da yine 15'in üstünde, 15 ile 20 bin arası fiyatlar geldi. Sadece merdiven için ve üzerinde şey yok. Üzerinde biz mermer kaplayacağız. Üzerinde mermer kaplama falan yok. O da bana çok yüksek geldi. Bakalım onu nasıl yapacağız? Çünkü bizim istediğimiz, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bizim istediğimiz böyle floating denilen, hani direkt duvardan çıkan, arasında şeylerin olmadığı, yüzen mi deniyor? Floating öyle demek çünkü. Öyle merdivenler istiyorum. Ve onları da mermerci olduğumuz için mermerle kaplayacağız. Bakalım onlar nasıl olacak ama hala kenar parmaklıklar için bir şey bulamadım. Çünkü bizim mimarın çizdiği birazcık bana şey geldi. Eski model geldi. Onu beğenmedim. Birazcık daha modern bir şey istiyorum. Varsa önerebileceğiniz şeyler, böyle daha uzun çizgili modern bir şey istiyorum. Önereceğiniz şeyler varsa link atabilirsiniz. Çok sevinirim. Hala çünkü merdivenler çizim aşamasında. İşte o bahsettiğim boşluk burası.
böyle bir merdivenin kenarında böyle bir boşluk kapatmışlar. Merdivenin ölçüsü her yerde aynı olsun diye. Burayı da açıp düşünsenize o kadar daha geniş bir alanda merdiven, geniş merdiven yukarıya çıkıyor. Harika olur. Burası misafir odası olacak. 2 kişilik bir misafir odası olacak. Yani buraya çift kişilik bir yatak koyacağız. İşte çizimi yapıldı. Çok fazla bir değişiklik yapılmayacak. Çizimi yapıldı. 2 kişilik bir yatak ve bir de dolap konulacak. Misafirimiz gelirse. Burası da böyle tek kişilik bir oda. Mini minnacık. Buraya bir tane daybed dedikleri, yani gündüz koltuk olabilecek bir şey koyacağız. Yatak koyacağız. Evet. Burası da böyle tek kişilik yine misafir odası. Manzara buradan, bu taraftan artık manzara çok güzel. Şimdi geldik. Burası master bedroom dedikleri yatak odası. Bizim yatak odamız, asıl yatak odamız burası olacak. Burada şu anda mevcutta bir tane yatak odası burada. Çift kişilik. İşte burada şeyi vardı, dolapları vardı ki dolap hala burada duruyor. Ondan sonra orada bir tane karşıda gömme dolap var. Yatak hemen şuradaydı. Ondan sonra buraya da bir tane şey yapılmış. Duş ve tuvalet yapılmış buraya. Ve buradan da yandaki yatak odasına geçiş var. Hemen geçelim yan odaya. Burası da evin ön tarafı. Parka bakıyor. Orası kocaman bir park. Orada istediğim gibi yürüyüş yapabilirim. Hatta köpek almak istiyoruz. Eğer köpek alırsak sabah yürüyüşleri bana ait. Köpeğin. Burada bu oda da 2 kişilik büyük bir oda. Bunun da şurada hemen bir şeyi var. Onu da göstermek istiyorum. Duş yapmışlar buraya da. Bu odayı birleştireceğiz. Orta alana banyo koyacağız. Yani yatak odasından banyoya geçeceksin. Odadan da buradaki odaya giyinme odası yapacağız burayı da. Bu oda beni çok heyecanlandırıyor. Yani bu master bedroom, bathroom ve peşinden, yani bedroom, yatak odası, banyo ve peşinden giyinme odası beni çok heyecanlandırıyor. İnşallah güzel kullanırız. Şimdi aşağıya geçiyorum. Evet, hemen aşağıya geçelim dedim ama burada çok önemli bir şey daha var. Duvarların hepsi bir kere sökülecek. Çünkü yeniden elektrik tesisatı döşenmesi gerekiyor. Su tesisatı döşenmesi gerekiyor. Ve şeylerin ayrıca duvarlara yapılırken izolasyon yapılacak, ısı yalıtımı. Çünkü binanın dışına şu anda herhangi bir şey yapmayı düşünmüyoruz. İçeriden ısı yalıtımı yapılacak kapatılmadan önce duvarlar. Ve zemine de kaldırılacak. Eğer mümkünse bu katta da tekrar underfloor, alttan ısıtma yapılacak. Yani radyatör olmayacak. Bunların her biri de kontrol cihazıyla hani akıllı sistem olacak. Şimdilik planladıklarımız bu katla ilgili. Aşağı katı da söyledim birazcık aslında. Birazcık da yukarıdan manzaraya bakıp ondan sonra inelim. Bu arkada gördüğünüz yer Epping Forest, yani Epping Ormanı. Evet, şu gördüğünüz yeşillik. Ya ben o gördüğünüz yeşillik Epping Ormanı arkada. Aslında işte bu yolun bir üstü oluyor. Oralardan baktım ben ev almak için. Ama maalesef odalar o bölge, yani birazcık daha bir üst yola çıktığınız zaman fiyatlar daha da artıyor. Ancak böyle kıyıda köşede kalmış bir tane hani ufak yapılmamış arazili falan bir ev bulmak lazımdı. Bunu içeriye girer girmez beğendiğimiz, enerjisini sevdiğimiz için bunu aldık ve bu bölgedeki de en büyük ve güzel ev bu. İnşallah çok mutlu olacağız. En az 10 sene burada kalmayı düşünüyoruz.
Bahçede çok güzel bir erik ağacımız var. Bu erik ağacını görmeniz lazım. Bunun dallarından erikler sarkıyor. Ben buradan oturmadığımız halde gelip yazın erik topladım. Koca bir torba yan komşuya verdim. Koca bir torba oraya verdim ve torbalarla dolusu eve götürüp galiba 4-5 aileye falan daha verdim. İş yerinden, işte tanıdıklardan falan. Ve üstünde yine bir sürü erik kaldı. Çok üzüldüm. Bir sürü de yerlere döküldü. Muhteşem bir erik ağacı. Onu korumak istiyorum. Bu çok güzel. Ondan sonra bir tane balıkların olduğu bir pond vardı. Biz bu pontu boşalttık. Oraya maalesef balık bakamayacağımız için orayı dolduracağız. İleriki zamanlarda belki bir işte gym, sauna falan filan bir şey yaparız belki de. Ama şimdilik herhangi bir şey planlamadık onunla ilgili. Bu arkada gördüğünüz şedde işte hep her şeyin hani ıvır zıvır bahçe aletleri bilmem ne falan onların konduğu bir yer. Onu da yapacağız. Bahçe dizaynı ile ilgili henüz herhangi bir çalışma yapılmadı. O da ilerleyen günlerde gündeme gelecek. Bakalım. Tabii her şey birazcık da bütçeyle ilgili biliyor musunuz? Yani öyle hani hadi onu çizeyim, bunu çizeyim, yapalım, edelim falan olmuyormuş. Pek de öyle olmadığı için bana diyorlarmış. Sen ne istiyorsan yaz, çiz, yapabileceğini yapacaksın zaten diye. İşte böyle şimdi karar verme aşamasındayız. Ama bir bildirimizle anlaştık dedim ya. Yarın anahtarı teslim ediyorum ve bu heyecanlı süreç şimdi başlıyor. Bu videonun sonuna geldim. Yarın anahtar teslim edeceğim inşaatçıya. Proje yaklaşık 8 ay sürecek söylediğim gibi. Fakat aşama aşama gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Çok heyecanlı olduğum bir proje bu. İnşallah sizleri de bu da CCTV kamera gözüküyorsunuz diye. İnşallah sizler de eğleneceksiniz. Güzel bir video olacak diye, güzel bir seri video olacak diye düşünüyorum. Zaman zaman arkadaki parka da gideceğiz. Bu videoları çekerken eğleneceğiz hep beraber. 8 ay birlikteyiz. Hepinize mutlu günler diliyorum.